Bihter Hanım, İstanbullu Gelin dizisi bitti. Sizin takipçileriniz, sizin işleme şekillerinize müptela olan insanlar sizden haber bekliyor ve sanıyorum ki Camdaki Kız'dan yola çıkaraktan yeni bir diziye başlanmış bulunuyorsunuz. Bize bu haberi biraz açar mısınız? Ela'cığım, beni çok heyecanlandıran bir konu bu. Çünkü İstanbullu Gelin'den sonra yine insanları etkileyen, kendi hayatlarını, yakınlarının kişiliklerini, karakterlerini içinde bulabilecekleri bir dizi yapabilmek gerçekten çok heyecanlı bir şey. Biraz da ben bu kadere, kısmete bir tarafından çok inanırım ya. Biz acaba hangi kralı mı yapalım, kral kaybederse o mu çıkacak, Camdaki Kız mı filan derken aradan yine İstanbullu Gelin'de de aynı böyle olmuştu. Şimdi Doğduğun Ev Kaderindir adını verdiğimiz bir dizi fırladı çıktı öne. İsmi nasıl buldun? Doğduğun Ev Kaderindir. Herkesin kendi doğduğu evi mutlaka bir gözden geçireceği bir başlık, bir isim vermişsiniz. Evet, bu çok değişik isimler düşündük bu diziye. Fakat sonra senaristimiz bulmuş bu adı. Benim de hoşuma gitti. Yani Doğduğun Ev Kaderindir benim de uzun süredir anlatmaya çalıştığım şeyleri özetleyivermiş. Şimdi bu adı verdik. Bu Camdaki Kız kitabının içinde 30-40 sayfalık bir küçük hikaye vardır. Zeynep'in hikayesi derim ben ona. O hikayeden yola çıkarak bir dizi yaptık. Böyle bir dizi, yani insanları bir kere gerçek hayattan alınmış bir dizi. İnsanların tabii gerçek hayat olunca bu diğer dizilerden biraz daha farklı oluyor. Bizim her gün hayatımızda yaşayabileceğimiz şeyler oluyor içinde. Bu kızcağız da bir hizmetçinin kızı aslında bu. Yani evlere gündelikçi giden, hayatını böyle kazanmaya çalışan filan bir kadının çocuğu Zeynep. O kadının zaten çok acılı bir hayatı var. İşte kaçarak evlenmiş ama kocası yani vahşi bir adam. Evde dayak, küfür eksik olmuyor. İşte inşaatlarda amelelik yapıyor, yapmıyor. Aldığı parayı eve getiriyor, getirmiyor. Bu kadıncağız da evine destek olmak üzere oraya buraya gündeliğe giderek çocuklarını ayakta tutmaya çalışıyor. İşte o çocuklardan biri Zeynep. Fakat hayat o kadar ilginç ki baba bir yerden sonra, hele büyük kız evdeki vahşetten kaçınca okula giderken diyor ki vay ben okula verdim, bu kocaya kaçtı, ben o zaman demek ki çocuklarımı okutmamalıyım deyip çok çalışkan bir öğrenci olmasına rağmen Zeynep'i okuldan alıyor. Zeynep de çok okumaya meraklı filan bir çocuk ve annesiyle gündelik annenin gittiği evlere anneyle gitmeye başlıyor. O gittiği evlerden birinin de çocuğu yok. Ve yani ilgileniyorlar Zeynep'le. Diyorlar ki ya niye okutmuyorsunuz? Cin gibi çocuk, bunu niye okula vermiyorsunuz? İşte babası göndermiyor, maddi şartlar filan. Aile diyor ki iyi verin, yani biz okutalım öyleyse ve çocuğu alıyorlar. Fakat öyle bir arada fark büyük ki, yani öyle bir perişan evden o kadar lüks bir eve geliyor ki Zeynep. İşte orada büyüyor, okuyor, ediyor filan. Fakat okul biterken gerçekler bütün çıplaklığıyla kızı vurmaya başlıyor. Bu kız hangi evin çocuğu? Bu kızın kaderini hangi ev yazacak? Doğduğu ev mi? 7-8 yaşlarına kadar o havayı soluduğu, o şiddeti gördüğü o zalim ev mi? Yoksa prensesler gibi el üstünde büyütüldüğü ev mi? Bu kızın annesi kim olacak? Onu doğuran, o yaşa getirene kadar neler çeken kadın mı? Yoksa belli bir yaştan sonra alıp ona çok emek verip onu büyüten, okutan, ona her şeyin en iyisini alan kadın mı?
Yani böyle değişik bir konu, içinde bizim hayatın içinde yaşadığımız hemen her duyguyu barındırıyor. Bu kız, hani ben kitaplarımda yazıyorum ya, bize geçmişte yaşadıklarımızı yaşatacak kişiyi gözünden tanır, gidip ona aşık oluruz diye. Tabii bu kızın da bir kader motifi var. Bu motif bunu nereye çekecek, hayatını nerelere götürecek, bu kız buradan nasıl çıkacak? Valla biraz da yani bu kader motifi konusuna çok ilgi gösterdi bizim insanlarımız, özellikle kadınlarımız. Geçen gün bir imza gününde bir beyefendi geldi yanıma, dedi ki, Gülseren Hanım ya bizi çok ihmal ediyorsunuz. Ay vallahi bayağı utandım. Aslında tabii erkekleri ihmal etmek gibi bir niyetim hiç yok. Zaten Onların da kader motifi var. Evet, hadi tabii ki var. Şimdi işte burada onu da göreceğiz. Yani kızın hayatında bir doğduğu mahalleden biri var. Bir de büyüdüğü mahalleden, o lüks ortamdan biri var. Ve herkesin kader motifi onları başka yöne çekiyor. Biz de bakalım Kimler diziyi, oynayacak belli mi? Zeynep'i Demet Özdemir oynayacak. Ben onu Erkenci Kuş'ta seyretmiştim ve çok beğenmiştim. Ve gerçekten birkaç sahne şimdi başladılar çekmeye. Böyle ben de setteydim o gün. İlk işte sette başladılar falan. İnsan seyrederken etkileniyor. Çok iyi bir oyuncu. Oynamıyor, yaşıyor. Yani çok hoşuma gitti o. Mehdi karakterini İbrahim Çelikkol oynayacak. O karaktere çok yakışacak İbrahim Çelikkol. Ben zaten onun da hayranlarından biriyim. Sen ne hissettin? Nasıl buldun? Bak anlattım sana diziyi. Yani bir kere bu ilişkilerdeki dediğiniz gibi geçmişimizi aradığımız süreçlerde karakterler bizden çok uzak karakterler de olsa eminim ki tekrardan kendimizi bulacağımız süreçler vardır. Bir Gülseren Hanım karakteri var mı, ben mesela onu merak ediyorum. Geçen dizide olduğu gibi biz pür dikkat bir takım yerlerde kendimize terapi yapıyor olacağız mı yine? Tabii ki. Yani ben her dizide keşke psikiyatrist kullanmasak diyorum. Ama bu mesajları da bir şekilde seyirciye ulaştırmamız gerekiyor. O nedenle yine psikiyatrist ya da psikiyatrist olmasa bile ona yol gösterecek bir bilge biri olacak. Yani dizide. sizin sesinizi duyacağız. Vallahi evet, benim sesim hep var, elim hep üstünde. Bir de benim yani kitaplarımda da ben hep gerçek hayattan aldığım için mesela saf iyiler, saf kötüler bende yok. İşte o zalim adamlar, çeteler, vuranlar, kıranlar, tabancalar filan bizde yok. Bizde gerçek hayatın içinde iyi ne kadar iyiyse o kadar iyi, kötü ne kadar kötüyse o kadar kötü. Aslında televizyon seyircisi için farklı da bir şey gösteriyoruz. Ben İstanbullu Gelin yapılırken çok endişelenmiştim. Yani diğer dizilerde alışkın olmadıkları o uçlar yok bizde çünkü. Gerçek neyse onları veriyoruz. Bazen gerçek de çok uçlara götürebiliyor. İşte biraz önce sana anlattım Zeynep'in hikayesini. Evet. Yani ne kadar inanılmaz zor bir olay değil mi? Ama gelmiş kızın başına işte. Ama yine de insan gibi insanlar, bizim hissedebileceğimiz duygular, arada bir bizi güldürecek olaylar. Umarım güzel olacak ya dizi. Yani çok heyecanlanıyorum. Bakalım insanlar buna nasıl bakacaklar, ne hissedecekler. Aşk teması var mı? Olmaz olur mu canım? Geçen dizideki gibi. Aşk, hayat olur da aşk olmaz mı? Hele o Zeynep'in, ay çok güzel aşklar var. Çok birbirinden farklı farklı aşklar var. Eminim çok başarılı olacaktır. İnşallah. Heyecanla bekliyoruz, boşlukta kaldık. Ay inşallah. Ben de heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.